Her gün uyandığımız, içinde yaşadığımız bu evren sürekli değişiyor, hareket ediyor değil mi? Her yer çeşitlilikle dolu. Peki ya size desem ki bütün bunlar aslında büyük bir yanılsama? Ya asıl gerçeklik tek, bölünmez, sonsuz ve tamamen hareketsiz bir şeyse? Hadi gelin, aklını duyularının bir adım önüne koyan Sisam'la Melissus'un o sarsıcı mantık dünyasına dalalım ve gerçekliğin ne olduğunu birlikte sorgulayalım. İşte felsefenin tam kalbindeki o meşhur soru bu. Şöyle bir anlığına durun ve etrafınıza bakın. Gördüğünüz renkler, duyduğunuz sesler, hissettiğiniz o hareket. Ya bunların hepsi aklımızın bize fısıldadığı çok daha derin, çok daha temel bir hakikatin üzerini örten incecik bir perdeden ibaret. Ve işte bu entelektüel yolculuktaki rehberimiz Sisamlı Melissus. Kendisi duyularımızın bize sunduğu bu camcanlı dünyayı sadece ve sadece saf mantığın gücüyle çürütmeye cüret etmiş biri. Şimdi biz de onun o şaşmaz, o demir gibi mantık zincirini adım adım takip edeceğiz. Tabii Melissus bu cüretkar fikriyle tek başına değildi. O, Elea okulu dediğimiz çok önemli bir felsefi geleneğin parçasıydı. Bu okulun temel fikri aslında çok netti. Hakiki gerçeklik, yani asıl varlık ne var olur ne de yok olur. Bölünemez ve asla değişmez. Yani bizim gördüğümüz bütün bu değişimler aslında gerçeğin kendisi değil, sadece bir yanılsaması. Bu felsefenin tam merkezinde işte bu varlık kavramı var. Özellikle Alman felsefesinde Das Sein diye geçen bu terim, öyle sadece var olan nesneleri değil, varoluşun ta kendisini, onun özünü anlatır. Melissus'un kurduğu bütün o mantık kulesi de bu nihai varlığın özelliklerini bir bir ortaya çıkarmak üzerine kurulu. İşte şimdi Melissus'un mantığının en büyüleyici kısmına geldik. Bakın bu akıl yürütme nasıl bir domino taşı gibi ilerliyor. Birincisi, hiçbir şey hiçlikten var olamaz. Öyleyse varlık hep vardı, yani ebedidir. İkincisi, zamanda başı ve sonu yoksa mekanda da sınırı olamaz, yani sonsuzdur. Üçüncüsü, eğer sonsuzsa her yeri kaplar ve başka bir şeye yer bırakmaz. Demek ki o birdir, tektir. Dördüncüsü, eğer tekse dönüşebileceği başka bir şey yoktur, o halde değişmezdir. Ve işte son darbe. Eğer her yer doluysa ve boşluk yoksa hareket edecek bir yerde yoktur. Bu yüzden hareketsizdir. Gördünüz mü? Her bir halka bir sonrakini kaçınılmaz bir şekilde doğuruyor. İyi ama Melissus'un bahsettiği bu tek, sonsuz ve değişmez varlık nasıl bir şey? Kocaman bir küre gibi fiziksel bir cisim mi yoksa soyut bir fikir mi? İşte bu soru felsefecileri bugün bile meşgul eden müthiş bir paradoks yaratıyor. Çünkü eğer fiziksel bir şeyse parçaları ve sınırları olmak zorunda. Ama bu da bir ve sonsuz olmasıyla çelişir. Bu paradoks saf mantığın katı dünyasıyla fiziksel dünyanın gerçekliği arasındaki o derin uçurumu dize göstermesi açısından çok önemli. Melissus'un mantığının belki de en radikal, en sarsıcı sonucu işte bu tek rakamda gizli, 0. Ona göre evren varlıkla ağzına kadar doludur. Boşluk diye bir şeyin var olma ihtimali yoktur, 0. Boşluk duyularımızın bize oynadığı bir oyundan ibaret. İşte bir önceki adımın bizi getirdiği o buz gibi kaçınılmaz sonuç da bu. Düşünsenize, bir şeyin hareket etmesi için ne gerekir? Gideceği boş bir yer değil mi? Eğer evrende iğne ucu kadar bile boşluk yoksa, o zaman hiçbir şey yerinden oynayamaz. Hareket imkansızdır. İşte bu, bütün argümanın kilit taşı. Melissus bu sözüyle aslında mantığıyla duyuları arasındaki savaşı resmen ilan ediyor. Sanki şöyle diyor, bakın benim aklım gerçeğin tek, değişmez ve hareketsiz olduğunu ispatladı. Ama sizin gözleriniz size ne gösteriyor? Bir sürü farklı, sürekli değişen, hareket eden şey. Eğer o gördüğünüz çokluk gerçek olsaydı benim mantığımın kurallarına uymak zorunda kalırlardı. Uymadıklarına göre de gerçek olamazlar. Sadece birer yanılsamadırlar. Ve işte geldik o akıl almaz, o sarsıcı sonuca. Melissus'un bu mantık zinciri bizim her gün yaşadığımız gerçekliğin tam kalbine saplanmış bir hançer gibi. Yani doğumlar, ölümler, mevsimlerin döngüsü, yürüdüğümüz yollar, koşmamız, durmamız hepsi aklın bu tavizsiz ve katı gerçekliği karşısında birer illüzyondan başka bir şey değil. Aslında Melissus'un bu antik argümanı felsefe tarihinin en büyük savaşını özetliyor. Akılcılık ile deneyimcilik arasındaki o bitmeyen çatışma. Yani hakikate ulaşmak için kime güveneceğiz? Sadece mantığımıza mı yoksa gözlem ve deneyimlerimize yani duyularımıza mı?
Melissus bu savaşta hiç tereddütsüz aklın safında duruyor ve mantığını bir kılıç gibi kullanıyor. Melissus'un binlerce yıl önce sorduğu bu soru bugün de zihinlerimizde yankılanmaya devam ediyor. Düşünün, saf mantığınız sizi sağduyunuzun ve bugüne kadarki bütün deneyimlerinizin reddettiği bir sonuca götürse ne yapardınız? Peki ya siz? Kendi gerçeğinizi ararken hangi rehberi seçerdiniz? Gözlerinizin tanıklığını mı yoksa aklınızın o sarsılmaz mantığını mı?